Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Royal Icing yapıyoruz. Kurabiye süslemesinin olmazsa olmazı. Püf noktalarını kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izleyin. Bir tane yumurta akını genişçe bir kasenin içerisine aldım ve bir mikser yardımı ile yumurta akı köpük köpük oluncaya kadar çırpıyorum. Bu aşamayı atlamadan size hızlandırılmış bir şekilde çektim ki ne kadar kısa sürede köpük köpük olduğunu görün istiyorum. Krem şanti kıvamı diyebileceğim, tıraş köpüğü kıvamı diyebileceğim, köpük köpük çok koyu bir kıvama gelmesi gerekiyor yumurta akının. Şöyle göstereyim. Spatula'dan asla düşmüyor gördüğünüz gibi gayet yoğun, çok güzel istediğimiz köpük kıvamına geldi. Yumurta akı bu kıvama geldikten sonra içerisine bir tatlı kaşığı limon suyu ve bir paket şekerli vanilin ekliyorum. Orijinal tarifinde şekerli vanilin yok ancak ben güzel bir koku vermesini istediğim için ekledim. Şimdi de içerisine 5 yemek kaşığı pudra şekerini ekliyorum ve tekrar mikser yardımıyla güzelce çırpıyorum. Pudra şekerini de iyice karıştırdıktan sonra Royal Icing'in kıvamı gayet koyu bir kıvamda oluyor. Biz kurabiye süslemesi için kullanacağımızdan dolayı kıvamının daha akışkan olması gerekiyor. Aslında bu şekilde de farklı yerlerde kullanılabiliyor. Royal Icing'in kıvamını açmak için yavaş yavaş içerisine su ekleyip karıştırmaya devam ediyoruz. İlk etapta 2 çay kaşığı ekledim ama yeterli olmadı. Şöyle tekrar hemen kıvamını kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi hala koyu. O yüzden böyle çok az su ekleyerek kıvamı istediğim akışkanlığa gelinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Ben toplamda neredeyse 4 tatlı kaşığı su ekledim içerisine. Ama bu kullandığınız pudra şekerine, yumurta akının büyüklüğüne göre değişebilir. Kıvamı tam olarak videoda gördüğünüz şekilde olmalı. Spatula ile ortasına bir boşluk açtığınızda rahatlıkla kapanıyorsa, spatulanın üzerinden bu şekilde akabiliyorsa eğer istediğimiz orta yoğunluktaki Royal Icing kıvamına ulaşmışız demektir. Ben bu Royal Icing'i 3 farklı renkte kullanmak istediğim için hemen 2 ayrı kaba daha bölüştürüyorum. Ve pembe gıda boyası ile içerilerine boya damlatıyorum. Bir tanesini açık pembe yapacağım. O yüzden ona sadece bir damla ekledim ve toz pembe şeklinde hazırladım. Diğerinin biraz daha koyu bir pembe olmasını istediğim için birkaç damla gıda boyası ekleyip karıştırıyorum. Ve böylece renkli Royal Icing'i hazırlamış oluyoruz. Diğer bir ismiyle glazür kaplama hazırladık. Şimdi hazırlamış olduğumuz bu Royal Icing'i hemen küçük boy sıkma torbasının içerisine alıyorum. Yumurta akından hazırlamış olduğumuz bir karışım olduğu için hava ile temas ettikçe kuruma olasılığı artıyor. Bu şekilde fazla olan kremasını hemen toparlıyorum ve sıkma torbasının ağzını bir lastik ile sıkı sıkı bağlıyorum. Dediğim gibi yumurta akıyla hazırladığımız bir tarif olduğu için kurumasını engellemek adına sıkma torbasının ağzını bağlamanız çok önemli. Siz de dilediğiniz renk ve çeşitlerde Royal Icing'i yaparak kurabiyelerinizi güzellikle süsleyebilirsiniz. Ben bu şekilde 3 renkte hazırladım. Hazırlamış olduğum bu Royal Icing ile yılbaşı kurabiyesi süsleyeceğim. Eğer Royal Icing nasıl yapılır diyorsanız, glazür nasıl yapılır diyorsanız, kurabiye süslemek istiyorsanız ve kurabiye süsleyecek, evde kolayca yapabileceğiniz bir süsleme kreması arıyorsanız hazırlayabileceğiniz en kolay kurabiye süsleme kreması diyebilirim. Çok da bereketli oluyor. Sadece bir yumurta akından hazırladığımız bu Royal Icing bir tepsi dolusu kurabiyeye yetiyor da artıyor diyebilirim. Royal Icing ile kurabiyeleri süsledikten sonra oda sıcaklığında dinlenmeye bırakıyoruz ve tamamen kuruyuncaya kadar dokunmuyoruz. Bir gün içerisinde zaten rahatlıkla kuruyor krema. Eğer çok kalın bir şekilde Royal Icing'i sıkmış olursanız kuruma süresi biraz daha uzayabilir. O zaman da 50 derecelik fırına verip kurabiyelerin üzerini kurutabilirsiniz. Eğer tarifi beğendiyseniz beğenip takip edip abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.